evrenin en küçük ama belki de en dayanıklı gezegenine hoş geldin. Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür, öyle bir dünyadır ki burada gündüz ve gece kelimeleri neredeyse anlamını yitirir. Çünkü Merkür'de sıcaklık farkı öylesine büyüktür ki bir yüzü yaklaşık 430 derece santigrat dereceye kadar ısınırken diğer yüzü eksi 180 derece santigrata kadar soğuyabilir. Yani bu gezegen ateşle buzun aynı anda var olduğu bir evren mucizesidir. Ama asıl şaşırtıcı olan Merkür'ün Güneş'e bu kadar yakın olmasına rağmen en sıcak gezegen olmamasıdır. Bu unvan bildiğin gibi Venüs'e aittir. Çünkü Merkür'ün neredeyse hiç atmosferi yoktur. Güneşten gelen ısıyı tutacak bir örtüye sahip değildir. Yani Güneş'e ne kadar yakın olursa olsun ısıyı kaybeder ve bu evrendeki denge yasalarının ne kadar hassas ve kusursuz olduğunu bir kez daha gösterir. Merkür'ün yüzeyi milyarlarca yıl önce oluşmuş kraterlerle kaplıdır. Bu kraterler bir zamanlar bu küçük gezegenin nasıl bombardımana uğradığını ve geçmişte ne kadar kaotik bir evrenden doğduğunu anlatır. Ama o kaosun içinden bugün hala Güneş'in etrafında sessizce dönmeyi sürdüren bir gezegen kalmıştır. Bu dayanıklılık bile tek başına bir mucize sayılır. Merkür'ün iç yapısına baktığımızda gezegenin neredeyse tamamen metalden oluştuğunu görürüz. Evet, Merkür'ün çekirdeği gezegenin toplam hacminin %85'ini oluşturur. Bu oran Güneş sistemindeki diğer gezegenlerin hiçbirinde yoktur. Ve ilginçtir, bu metalik çekirdek nedeniyle Merkür'ün kendi manyetik alanı vardır. Üstelik bu, Güneş'e en yakın konumda olmasına rağmen hala ayakta kalan nadir bir koruma kalkanıdır. Hatırlarsan Jüpiter videosunda onun metalik hidrojen tabakalarından bahsetmiştik. İşte o bölümdeki gibi Merkür'de de içsel metalik yapı manyetik alanı şekillendiriyor. Bu bağlantıyı merak edenler için sağ üst köşede Jüpiter videomuza da göz atabilirsin. Merkür aynı zamanda zamanı da büküyor desek abartmış olmayız. Çünkü bu gezegenin dönüş hızıyla yörünge hızı birbirine öylesine yakındır ki Merkür'de bir gün neredeyse 2 Merkür yılına eşittir. Yani Merkür'de Güneş 2 kez doğup batmadan sen Güneş'in çevresinde 2 tur atmış olursun. Bu inanılmaz oran gök mekaniğinde nadir görülen bir senkronizasyondur ve evrende hiçbir şeyin rastlantı olmadığını bir kez daha hatırlatır. Güneş'e bu kadar yakın olmasına rağmen Merkür'ün kutuplarında donmuş su buzu bulunmuştur. Evet, kulağa imkansız gibi geliyor ama NASA'nın Messenger ve Bepi-Colombo görevleri bu bölgelerde kalıcı gölgelerde gizlenen buzulların varlığını doğruladı. Yani Güneş'in ateşine bu kadar yakın bir gezegenin karanlık köşelerinde hala yaşamın en temel unsuru olan su gizleniyor. Bu bile başlı başına evrenin dengesi hakkında bize çok şey anlatıyor. Ve tabii bir başka ilginç detay. Merkür'ün atmosferi yok ama egzosferi denilen çok ince bir gaz tabakası var. Bu tabaka güneş rüzgarı ve meteorit çarpmalarıyla yüzeyden kopan atomlardan oluşuyor. Yani Merkür her saniye biraz daha buharlaşsa da yine de varlığını sürdürüyor. Tıpkı evrenin tüm zorluklarına rağmen kendi dengesini koruyan bir canlı gibi. Bugün NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'nın ortak görevi olan Bepi-Colombo, Merkür'e doğru yolculuğuna devam ediyor. Bu görev, gezegenin manyetik alanını, yüzey bileşimini ve geçmişte suyun nasıl bu kadar uzun süre var olabildiğini anlamaya çalışıyor. Yani her yeni veri, Merkür'ün sırlarını biraz daha aralıyor ve belki de bu küçük gezegen, Güneş sisteminin oluşumuna dair en büyük sırları saklıyor. Sonuçta Merkür bize şunu gösteriyor. Evrenin büyüklüğü değil, detayları önemlidir. Bir gezegenin küçüklüğü, onun önemsiz olduğu anlamına gelmez. Tam tersine bazen en küçükler en büyük hikayeleri anlatır. Bu da bize yaratıcının kusursuz dengesini bir kez daha hatırlatır. Çünkü evrende her şey bir denge üzerine kuruludur. Ve Merkür o dengenin ateşle buz arasındaki en güzel örneğidir. Her hafta aklına ve kalbine dokunan videolar için abone olmayı unutma.